Ya ne kadar karanlıktayım bugün. Ya da değil miyim? Merhaba, hoş geldiniz. Bir canlı yayına. Bir aksilik oldu, ring light'ım bozuldu. Bunu tamir etmeye çalışıyordum. Yani böyle alet kutusunu falan alıp. Çünkü diğer ring light'ımda da temassızlık var. Neyse ki bir tanesini en azından yaptım, hallettim. Başka böyle ışıklarla bir şekilde karşınızdayım. Evet, canlı yayın yapmak da çok güzel. Yani ama bir tane bu gerçekten yetersiz kalıyor. Çünkü benim ring light'ım dediğim gibi bir tane büyük bir şey vardı. O büyük şey şu anda şöyle, hatta şunu da bunu böyle yapalım. Aynadan gözükmesin. Lamba da eteği. Evet. Evet, bozuk ring light şurada. Gözüküyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Böyle çok azıcık ışık veriyor. Asıl onu kullanıyordum. İyiyim, teşekkür ederim. Elbise değil bu, etek bluz. İyi, güzel. Hemen 84 kişi olduk. Harika. Ay saçım ıslak, klima yakını. Umarım sesim kısılmaz. Kibar kibar şu suyu içeceğim mi? Ben de. Sonra şey derler. Ay selülitü var. Ne yapayım? Yere koyuyorum suyu. Dökerim, mekerim. Dökerim falan, böyle daha iyi. Denize benim için daha bunlar şey değil ya. Deniz benim için her gün falan girilmesi gereken bir şey. Yani deniz her gün girilmesi gereken bir şey bence, yani böyle. Ama tabii Türkiye'de denizleri mahvetmişler. Yani çok üzücü. Tamam, ben şimdi son dönemde Türkiye'de tatil yapmıyorum. Ama yani yok. İstanbul'un denizi daha temiz kaldı. Yani ben İstanbul'da, biraz İstanbul dışında Büyükçekmece'de oturuyorum. İstanbul'un iyice batı tarafındayım ve Akdeniz'e, Ege'ye yapılanları gördükten sonra dedim ki yani burası temiz kaldı. Şöyle bir gözlük takacağım çünkü ışık rahatsız etti. Bu ışıklardan dolayı gözüm astigmat oldu benim ya. Bozdum gözümü yayın yapacağım diye. Evet. Böyle bir tık daha iyi oldu. Islak saçlarla vahşi vahşi yayın yapacaktım. Gözlüğü taktım, tabii onu bozmuş oldum. Yani bir günde pantolon mu? Bu sıcakta pantolon. Ya ben normalde de pantolon giymiyorum ki. Plajda el ele yürümek, o sıcakta el ele. Yok ya, benim sevgilim olduğu zamanlarda bile plajda el ele yürümedim. Gözlük vahşi mi? Şöyle bir şey diyeyim. Bakın, YouTube'daki Masal Gecesi'nde bir tane yırtık kotla yayınım var. Yani 3 sene önce yapmışım. Bulun onu. Bir tane var. Bir kere giydim. Oo, teşekkür ederim. Ayrıca bu da marka bir gözlük ha. Yani bayağı şeydi. Büyüklere masal, ama onu ayrı üyeliklerde anlatıyorum. Kışın pantolon. Ya izlenmelerin düşer. Naylon çorap. Ya gözlük vahşiliğe ters, vahşi bir şey yapsan gözlük kırılır yani. Hayır, Büyükçekmece'de giriyorum. Nasıl böyle fit kalıyorum? Yani bu bir kere genetik. Hareketliyim.
sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. Spor yapmadan önce de zayıftım ama yani. Hatta spor yapmadan önce 45 kiloydum. 43 kilo olduğum zamanları bile biliyorum üniversitede. Bunalım yaşıyordum ve yemek yiyemiyordum. 43 kilo yani 45-46 kiloydum. Spor yapmaya başladım. 50 kiloya çıktım yani şimdi. Son bir senede 50 kiloyum. Yani 49'dum ama belki de kas yaptım. Bakarsanız 50'yim şu anda. Yunanistan'da kendim sürdüm. Ben böyle buralarıma böyle güneş kremi sürüyorum. Şöyle şu şekilde falan. Ne yaparsın? Tabii ki çünkü kas yaptım. Yani daha ince gözükebilirsin ama spor ve ona göre de beslenince zaten ben iyi beslenirim. Böyle oluyor. Neyse ya biz şeyler gitti. Ne oldu? Takipçiler, yani izleyenler azaldı. Ben Odysseus şimdi şöyle birazcık sohbet edelim ondan sonra ben size şey yapayım. Şimdi Şimdi şeyden bahsedelim. Aranızda filmi kaç kişi izledi? Şimdi ben şey yaptığım zaman spoiler olur mu olmaz mı? Biraz bunu konuşalım. Ne dersiniz? İzlediniz mi? Beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Çok ikiye bölünme var. Yani kimisi diyor ki bu Homeros'un Odise'yi değil diyor. Yani bunun olan kendi yorumlamış diyor. Bu başka bir eser diyor. O yüzden buna bağlı olmayabilir diyor. Esere tamamen bağlı. Kimi de diyor esere hakaret etmiş. Eserde böyle değildi, değiştirmiş diyor. Odyssey filmi. Şimdi ben bugün de onunla ilgili okuma yapacağım ya. Sinemadan izliyorsunuz ya şu anda böyle bir yerde falan yok. Ezel mi? Şöyle söyleyeyim Yunanistan'da Yunan kadınları çokça Türk filmi izliyor, Türk dizisi izliyor. Bayağı meraklılar. Bana da soruyorlar. Ben de hiç izlemediğim için. Yani ben böyle yabancı kalıyorum. Bazı şarkıcıları da söylüyorlar. Onları da bilmiyorum. Ve yani bayağı Türk dizisi meraklısı kadınlar yani orada. Teşekkür ederim. Ben de bu ayakkabıyı seviyorum bu arada. Yani böyle bir şey var. Hayır Yunanistan dizisi değil. Ya sadece Yunanistan değil. Evet birçok ülkede beğeniliyor da yani ben orada mesela evet buradan dolayı İstanbul'u daha fazla merak ediyorlar. Oradaki kadınlar, erkeklerin hiç izlediğini denk gelmedim. Kadınlar çok meraklısı. Hatta olup Türkçe öğrenmişler dizilerden. Hayır Bodrum'a gelmeyi düşünmüyorum. Yani Bodrum'da benim birkaç arkadaşımın olmasına rağmen Bodrum'a gelmeyi düşünmüyorum. Yani de vardı. Ya çünkü benim için hani kalabalık falan denizlerimizi böyle plastik atıklarla gördüm. Yani bu da üzücü geldi. Öyle olunca yani ben niye Bodrum'a geçeyim ki? Bir de şimdi Yunanistan'da görmediğim, gitmediğim de bir dolu yer var. Ben bu yer keşfetme olayını da seviyorum. Evet. Şimdi ne yapacağız? Evet 37. O plastik şeyler, mikroplastikler çok feci bir şey yani. Dün çok üzüldüm görüntüleri görünce yani. En güzel plajlar falan gitmiş. Birkaç senede iyice yani maalesef. Yani eserdeki deformize etmiş. Şöyle bir şey var. Aslında bu Nolan'ın Odyssey'inde yani günümüzden bir bakış yapmış. Şöyle bir yorumlar gördüm. Evet, olabilir. Şimdi mesela Amerika kıtalar arası bir yerlere gidiyor, bir şeyler yapıyor, bir şeylere müdahale ediyor falan ya. Yani burada da aslında Odysseus'un olduğu taraf, Akalar. Troya'ya gidiyor. Orayı ne yapıyorlar aslında? İşgal ediyorlar, yakıp yıkıyorlar.
şey veriyor ama nedir? İyi bir niyet uğruna, yani nedir? O kadını kurtarmak falan. Çünkü bir anlaşma yapılmış. Başka kurallar da var. Kurallar nedir? Şey olduğu zaman ya ben bu klimayı biraz kıssam mı? Sesim kısıldı sanki. Neyse. Şey olduğu zaman herhangi birinin zaten o şeydi kural, Helena'ya yan gözle bakıp kaçıran olursa herkes müdahale edecekti. Bir de bu kural ikinci kuralda da ilk kuralda Zeus'un kuralı bir misafir iyi ağırlanmalı, misafire zarar verilmemeli. Şey gibi savaşta mesela elçi olarak gelen kişi de öldürülmez ve zarar verilmez ya. Ama ne oldu bu Odysseus'ta, ben bunun birazcık şeyini kısıyorum ya, kusura bak, bir dakika bekleyin. Yani klimayı biraz kısmam lazım. Çünkü yoksa sesim kısılacak, sesim kısılmaya başladı. Evet. Şimdi böyle daha iyi. Bunun dejenere olması ile ilgili bundan da zaten konuşuyorlardı ve de şey konusuydu. Yani bir tür aslında kendi ahlakını sorguluyor. Bence karma çalışıyor zaten, evine gidemiyor falan gibi bir şey. Ben en iyisi Marmara, ben de ne diyorsunuz diyorum. Şuraya geldiniz mi, buraya geldiniz mi gibi yazılar. Evet. Şimdi ben o yüzden şeye devam edeceğim. Odysseus'tan devam edeceğim. Çünkü bir kısmını okumuştum, bir kısmını okumamıştım. Nerededir? Dönüş yolculuğu. Evet. Dönüş yolculuğu kısmını okuyayım ben size. Ben şimdi sizde zaten uzun kitabı okumayacağım. Zaten okuyamam onu yani. Hepsini bölümler şey yapabiliriz ama ben mitoloji sözlüğünden bir bölüm okuyacağım. Sonra da başka bir yerden bir bölüm okuyacağım. Ay, evet. Oldu mu? Oldu bence, gayet güzel oldu. Biraz da hatta yanaştırayım sizleri, yakınıma alalım. Negan'la evlenirdim tabii ki. Walking Dead'deki. Tabii ki Negan. Ben böyle kötü adamları severim. Ay nasıl şey yapardı bana? El üstünde tutardı Negan. Gerçekten. Ay oldum Negan deyince. Favorim. Bunu da böyle indirelim. Böyle daha iyi oldu. Evet, bunun arasına sarımsak şeyi nereden çıkmış ya? Gerçekten çok da dönüş yolculuğunu okurken yakın gözlüğüm nerede? Yaşım ortaya çıkıyor yani. Kışın naylon çorap tabii ki giyeceğim. Donarım yoksa. Ne yaptınız? Evet, hazırım sonunda. Evet, Odisea kısmı bu dönüş yolculuğu. Odysseus'un dönüş destanını bundan önceki maddede özetledik. Ne var ki Odisea'nın kuruluşu çetrefil olduğundan efsaneleri burada zaman akışına göre bir daha ele almakta fayda var diyor kitapta. Troya Savaşı'na hazırlık 10 yıl sürer. Troya Savaşı da bilindiği gibi o kadar bir zaman kaplar. Savaş bittikten sonra yurtlarına dönen Aka yiğitleri belli süreler içinde yurtlarına varırlar. Yalnız Odysseus İthaka adasına bir türlü ulaşamaz. 10 yıl daha denizlerde sürünür ve Akdeniz'i boydan boya dolaştıktan, bir sürü kıyıya, adaya çıktıktan ve akla hayale sığmaz serüvenler yaşadıktan sonra
12 gemisinin ve yoldaşlarının hepsini yitirir ve tek başına yabancı bir tekneyle İthaka'ya bırakılır. Troya'dan ayrılış bir filo halinde olmaz. Yola çıkış günü üstüne Agamemnon'la Menelaos arasında görüş ayrılığı vardır. Menelaos Nestor'la birlikte denize açılır. Odysseus arkalarından gelir. Tenedos da onlardan ayrılır. Troya'ya döner ve Agamemnon'un filosuna katılır. Denize açıldıklarında bir fırtına onları ayırır. Odysseus 12 gemisiyle Trakya'da Kikonların ülkesine çıkar. İsmaros kentini alır. Halkını öldürür. Yalnız Apollon rahibi Maron'u esirger. Ondan 12 küp İsmaros şarabı armağan alır. Bu şarap sonraları Tepegöz Polihemus'u sarhoş etmeye yarayacaktır. Gece dağdan inen Kikonların saldırısına uğrar. Odysseus 6 adamını yitirip denize açılır. Bakın kitapta mesela şey olmuyordu ama öyle bir şey var ki şimdi İsmaros'u neden bunlar şey yapıyor? İşte burada Odysseus'un hatası var. Ne yapıyor? Orada bir yeri kılıçtan geçiriyor, halkını öldürüyor, çalıyor, çekiyor, tecavüz ediyor. Yani kötü şeyler yapıyor aslında. Zaten Troya'da da yapılanlar acımasızlık, öyle şeyler olmuş oluyor. Neyse bu şaraplar sonra bir işe yarayacak. Ama belki de yani bunları olmayacaktı bunları yapması. Devam edelim. Güneye doğru yol alıp Mora Yarımadası'nın ucuna varmak üzeredir ki sert bir Poyraz fırtınası onu önce Kathera adasına atar. Lotus yiyenlerin ülkesine çıkarlar. Yerliler Odysseus'un arkadaşlarına lotos denilen yemişlerden yedirir. Lotos mu? Buradan da emin değiliz. Kimi lotus diyor. Bu yemiş onlara Sıla'yı unutturur. Orada kalmak isterler. Odysseus onları zorla gemilere bindirir. Kuzeye doğru yol alırlar ve keçilerle dolu bir adaya çıkarlar. Bu arada şeye de benziyor aslında o lotus yemek ve unutması. Hani şeyler vardır ya böyle savaştan sonra şeye girerler, bunalıma girerler de uyuşturucuya falan bulaşırlar. Onun gibi bir şey olmuş. Evet dur bakayım. Keçilerle dolu bir adaya çıkarlar. Orada et kumanyası yaparlar. Odysseus yanlarına 12 yoldaşını alarak bu adanın biraz ötesinde bulunan Kikloplar yani Tepegözler iline geçer. Bir mağaraya girerler. Buranın zengin bir mandıra olduğunu görürler. Akşam olunca Tepegöz sürüleriyle döner. Mağaranın kapısına kocaman bir kaya dayar ve Odysseus'un arkadaşlarını ikişer ikişer yemeğe koyulur. Odysseus'un kurnazca düzenleri burada başlar. Tepegöz'ü sarhoş edip gözünü çıkarır. Adının kimse olduğunu söylediği devin yardım alıp kendisini kovalamasını önler ve mağaradan çıkmak için sürülerin altına girip saklanmayı başarır. Ama Tanrı Poseidon'un amansız öfkesini de üzerine çeker. Çünkü Tepegöz Tanrı'nın oğludur. Yani Poseidon'un oğludur. Tanrı Poseidon'un oğludur. İsmi de Polihemos'tu zaten. Evet devam ediyoruz. İlk çağdan beri Sicilya ile bir tutulan Tepegözler illerinden yerler tanrısı Aiolos'un adasına varırlar. Aiolos Odysseus'u iyi karşılar. Ağırladıktan sonra ona bütün yerlerin içinde kapalı bulundukları bir tulum verir. Arkasından da tatlı bir yel salarak gemileri uğurlar. Odysseus uykuya dalınca tayfaları tulumu açarlar. Bütün yerlerin dışarı fırlamasıyla korkunç bir fırtına kopar. Aiolos adasına ikinci bir çıkışlarında kovulurlar. Odysseus'un filesi 6 gün kürek çekerek kuzey yönünde yol alır ve
Laistrygonların ülkesine varır. Korsika olduğu ileri sürülen bu ülkenin Telepios adlı limanında kralın kızı olan bir dev anasıyla karşılaşırlar. Kız babasına haber salar. Odysseus'un tayfası bir kez dev yamyamların saldırısına uğrar. Limana girmiş olan gemiler parçalanıp içindekiler öldürülür. Yalnız liman dışında demirlemiş olan Odysseus'un gemisi kurtulur. Tek gemiyle daha kuzeye doğru giderek Aialee adasına çıkarlar. Büyücü Kirke'nin toprağıdır burası. Latium kıyılarında bugün Kopo mu acaba? Capo Sirseo diye adıyla anılan bir yer olduğu ileri sürülür. Capo Sersi diyelim, evet, ama Sirseo diye de okunabilir. Neyse, diye anılan bir yer olduğu ileri sürülür. Odysseus'un Kirke ile olan macerası, Kirke için de Kirke maddesine bakınız diyor. Geçeceğim oraya ama Kirke'yi filmde Cersei diye seslendirdiler. Yani yoksa biz Kirke diye kitap falan da vardı ve aslında yani Kirke'nin şeyi daha farklı. O buradaki olay da o filmde öyle geçmiyor zaten yani. Yiğit'in Kirke'nin yanında bir ay ya da bir yıl kaldığı söylenir. Ondan Telegonos adlı bir oğlu ya da Telegonosos ve Nausistos diye iki oğlu olmuştur. Kirke Odysseus'u bilici Terisas'ın ruhunu bulmak ve ondan İtaka'ya dönüş yolunun ne olacağını öğrenmek için Ölüler ülkesine yollar. Kirke evet Odysseus'u Terisas'ın ruhunu bulması için Ölüler ülkesine yollar. Yiğit bu olağanüstü yolculuğu başardıktan sonra Kirke'nin yanına döner. Bu kez Kirke ona karşısına çıkacak olan tehlikeleri sayar. Denize açılınca Kirke'nin dedikleri olur. Sirenlerin önünden geçerler. Karibdis'le Skila canavarlarının önüne gelirler. Odysseus birkaç yoldaşını feda ederek bu tehlikeyi de aşar. Güneş tanrı Helios'un beyaz sığırlarının otladığı Trini, Trini, Trinina, Trinakiye, ben de bazen bunları şey yapıyorum. Trinakiye adasına ulaşırlar. Yel esmediği için orada karaya çıkmak zorunda kalırlar. Odysseus adamlarına sığırlara dokunmamalarını söyler ama kumanyaları tükendiği için tayfanın kendisi yokken hayvanlardan birkaçını kesmelerini önleyemez. Teirisas'ın da bildirdiği gibi bu suç onların ölümüne sebep olacaktır. Gemi yola çıkar çıkmaz Tanrı Zeus'un saldığı bir şimşekle paramparça olur. Tayfaların hepsi boğulur. Odysseus yelken direğinin üstünde dalgalara göğüs germek, akıntıya kapılıp Kiribdis geçidini bir daha aşmak ve 9 gün denizde çalkalandıktan sonra Kalipso'nun adasına çıkmak yolunu bulur. Malta olduğu sanılan Ogygia adasında geçirdiği zaman belli değil. 10, 8, 5 yıl diyenler vardır. Sonunda tanrıça Athena'nın yalvarması üzerine Zeus Odysseus'u kurtarmaya karar verir. Hermes'i yiğidi bırakması için Kalipso'ya gönderir. Ulu Nimfa Odysseus'a bir sal yapmakla yardım eder. Yanına her türlü kumanyayı vererek onu uğurlar. Yıldızlara baka baka yol alırken Tanrı Poseidon Odysseus'un salını görür ve bir fırtına salarak batırır. Tanrıça Ino'dan yardım gören Odysseus yüze yüze Failakların toprağında karaya çıkar. Nausika ile buluşması, Alkinos'un sarayında konuklanması ve bir Faiyak gemisiyle İtaka'ya gönderilmesi için Nausika, Aikinos ve işte Nausika maddesine bakınız diyor. Evet, burası bir sözlük olduğu için okudum.
Bundan sonrası zaman sırasıyla anlatılır Odiseya'da. Odysseus'un tanınması, taliplerden öç alması, karısı Penelope'ye kavuşması bu sözlükte yukarıda gösteren adlar altında anlatılmıştır diyor. Odysseus'un yurduna dönüp tahtına kavuştuktan, malını mülkünü sömüren asalaklardan öç alıp evini ve ailesini düzene kavuşturduktan sonra ne yaptığı Odysseus'ta bildirilmez. Daha geç dönemlerden kalma metinlerde Odysseus'un efsanesi alabildiğince uzatılır. Ama kaynak değeri olmayan bu metinleri hesaba katmak doğru değildir diyor. Şimdi ben şu son seyahatimde İthaka Adası'na da gittim. İthaka Adası neredir? Hani Zeus'un adasıdır. Hani böyle söyleniyor ya. Şöyle bir şey, filmle ilgili bir eleştiride bulunacağım. Hatta o eleştiriyi yaparken bir yandan da bir çekim yapmak istiyorum. Evet. Ben böyle şeyleri bazen bir şey söyleyeceğim zaman özel bir hazırlık yapıyorum ve orada o şekilde çekimi yapıyorum. Böyle daha iyi oluyor sanki. Evet, detaylar önemli ya. Bu tarafta olmam lazım. Su şişesi gözükmemeli, başka bir şey gözükmemeli. Ağustos ayı Aslan burcu ile ilgili bilgi. O zaman önümüzdeki hafta canlı yayın yaptığım zaman Aslan üzerine konuşayım. Aslan burcu olabilir, Aslan teması olabilir. Bugün bu arada 8-8. Önemli bir zaman aslında. Evet, büyük zevkle bunu yapabilirim. Yani aslında bugün 8'de yapardım ama ben şimdi yapmak istediğim için de evet. Şöyle yapalım. Evet, çok güzel bir çekim oluyor bu arada. Şimdi Odyssey filmiyle ilgili benim yapacağım en önemli eleştiri şu olacaktır. Bir ressam olarak bir eleştiri ve filmdeki renkler, sahneler, görsellik üzerine. O kadar çok 70 milimetre IMAX konuşuldu ki başka konuya girilmedi ama ben bunu 70 milimetre IMAX'te de izlesem yine aynı eleştiriyi yapardım. 70 milimetre IMAX'te izlemedim. Ama yerler o kadar çok Afrika'daki çekilmişti ki, yerler o kadar çok Afrika'da çekilmişti ki bu çok fazla hissediliyordu. Hep dev bir kumsal, bir kum çölü gibi bir sahil, büyük dalgalı okyanus denizi gibi bir deniz. Zaten okyanus kenarında Batı Sahra'da, Tunus'ta falan çekmişler. Bolca sis, sanki böyle daha Kuzey Avrupa gibi. Soluk tonlar falan ve yani değildi, çok geniş düzlükler vardı. Şimdi ben bulundum, İthaka'da bulundum, deniz yoluyla bulundum. Sonra karasına da bastım. İthaka küçücük bir ada. Hemen yakınında Kefalonya var. Büyük ihtimalle zaten bunlar binlerce yıl önce, orası deprem bölgesi de olduğu için ikisi bütün bir adaymış. Hatta zaten bazı mağaralar vardı. O mağaralar da depremden sonra oluşmuş. Yani bu iki adanın bir ada olma olasılığı çok yüksek. Belki de Odysseus'un adası Kefalonya ve İthaka'ydı.
Ama ne tür özelliği vardı? Oldukça dağlıktı, oldukça yeşillerdi. Minik minik, ufak ufak kumsalları vardı, beyaz kumlu. Ama turkuaz deniz, mavimsi, yeşilimsi denizler ama çok güzel, müthiş bir turkuaz. Ve yeşillikler, beyaz kayalar. Asla filmdeki gibi sahneler görmedim ve ben kış da olsa bunu göreceğimi sanmıyorum. Çünkü yazın su buharı vardı ve bu şekilde gördüm. Yani yazın bile böyleyse kışın da burada fırtına olsa da yine de ben bu yeşili ve mavi tonlarını çokça göreceğimi düşünüyorum. Bu konuda bilmiyorum Nolan oralara gitmemiş mi? Hiç buralarda çekim yapmamış mı? Zaten Troya için Türkiye'de çekmemişlerdi ama Türkiye'de hadi o kadar çok bina var ki bakir bir yer bulmadılar diyeceğim. Ama neden bu İtaka'yı, başka yerleri, bu gidilen yerleri, Ege'yi, Akdeniz'i, hani İtalya'ya gitti, bir sürü yere gitti ya, o yolculuğundaki adaların bunlarla hiç ilgisi yok. Renk olarak ilgisi yok, renk skalası olarak ilgisi yok. Önümüzdeki günlerde Instagram'da buralardan çok paylaşım yapacağım. Oradaki renklere bakın, bir de Odyssey filmine bakın diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar filmle ilgili. Yani benim için en önemli kısım buydu. Bunu söylemek istedim. Evet, bu reel'ı sonradan ne yapacağım? Montaj yapacağım. Şimdi ben size canlı canlı reel çekmiş oldum. Ne yapacağım? Sonra bir montaj yapacağım, onu paylaşacağım altyazıyla ve bunu yapmak var ya 1 saatimi alıyor. Bu çektiğimden ben şey yapacağım, montajlayacağım onu, altyazı koyacağım, bir şeyler yani bir sürü iş. Sorular. Optimus Prime. Ay ne saçma soru, robot. Bir tane yeşil şey var. O ne bir bakayım. Hiç film teklifi aldım. Aldım bir kere ama yani kabul etmedim. Yani ben deminki konuşmayı dikey olarak telefondan çektim, çekim yaptım mesela. Onu siz farklı bir açıdan, değişik açılar falan var ya, farklı açıdan daha bütün olarak izleyeceksiniz dikey olarak. Yalnız şeyi anlamıyorum, yani beni böyle şikayet falan ediyorlar ya da şey oluyor, bacaklarını gösteriyor. Var ya benim bacağımı izlemek için birileri bir şekilde belki bu mitolojilerden haberdar oluyor. Bir kulak dolgunluğu oluyor. Benim yani şurada kültür adına yaptıklarımı hiç takdir etmeyip böyle. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Yayını sonlandırıyorum. Birazcık sesim kısıldı. Biraz su içeceğim. Şimdi yayından sonra ise yayından 5 dakika sonra kıdemli savaşçılara bir canlı yayın açacağım. Ondan sonra imparatorlara canlı yayın açacağım. Sonra da Patreon'a canlı yayın açacağım. Yani biraz mesela bunlar kısa kısa olacak, çok uzun olmayacak ama uzun şeylerim falan da olacak Patreon'a, imparatorlara merak etmeyin diyorum ve iyi geceler diyorum. Görüşmek üzere. Belki önümüzdeki hafta bilmiyorum şey falan da yapabilirim. Cuma da yayın yapabilirim bir gün. Bakarız. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.